Hoş geldin. Bugün masada senin için oldukça ilginç yeni bir konu var. 29 Ocak 2026'da çıkan taptaze bir hayatta kalma korku oyunu. I Hate This Place. Elimizdeki kaynak da oyunun bayağı detaylı bir eleştirisi. Gel birlikte bu eleştirinin satır aralarına dalalım. Bakalım bu oyun neyi doğru yapmış, nerede tökezlemiş ve o büyük potansiyelini neden tam olarak yakalayamamış. Konuya girerken şöyle küçük bir parantez açayım istersen. Hayatta kalma korku türü hani o kadar popülerleşti ki artık yeni bir oyunun fark yaratması gerçekten çok zor. Evet, her yer benzer oyunlarla dolu. Aynen. I Hate This Place de tam olarak bunu deniyor aslında. Alışıldık kameralar yerine izometrik bir bakış açısı sunuyor. Bu ilginç bir seçim. Geliştiricisi Rock Square Thunder'da ilginç bir stüdyo. 2020'de kurulmuş. Yani oldukça yeniler. Önceki oyunları neydi? Önceki oyunları The Lightbringer adında çok zekice tasarlanmış bir bulmaca platform oyunuydu. Yani yetenekli bir ekip oldukları belli. Şimdi ise Feardemic'le anlaşıp tamamen farklı bir alana, yani gizlilik ve ses odaklı bir korku oyununa adım atıyorlar. Bu kesinlikle cesur bir yön değişikliği. Peki bu büyük kumarın sonucu ne olmuş? Kaynağa göre yolculuk biraz engebeli başlamış. Hadi en baştan oyunun oyuncuyu karşıladığı ilk andan başlayalım. Eleştirmenin oyuna ilk bakışta neden heyecanlandığını anlamak çok kolay aslında. Çok kendine has böyle stilize bir sanat tarzı var. İzometrik kamera açısı türe taze bir soluk getiriyor ve konsept gerçekten ilgi çekici. Yani kağıt üzerinde her şey mükemmel. Evet. Ama o da ne? Oyun başlar başlamaz ilk duvara tosluyorsun, kontroller. Evet, bu gerçekten de ilk saniyeden itibaren oyuncunun hevesini kıran bir problem olarak anlatılıyor. Özellikle konsol versiyonunda durum daha da vahimmiş. Anlaşılan o ki oyun öncelikle PC için tasarlanmış. Konsol kontrolleri sonradan biraz da aceleye getirilerek eklenmiş gibi. Bir dakika, şu nişan alma mekaniğini doğru anladığımdan emin olmak istiyorum. Nişan almak için sağ analog çubuğu yani R3'e basılı tutuyorsun Evet, ve sonra yine aynı çubukla hedefi hareket ettirmeye mi çalışıyorsun? aynen öyle. Bu kulağa bir kabus gibi geliyor. Hareket eden bir düşmana karşı bununla nasıl başa çıkılır aklım almıyor. Eleştirmen buna kısaca tuhaf demiş ama ben daha sert bir kelime kullanabilirdim sanırım. Kesinlikle. Modern oyun tasarımında bu tür temel konfor özelliklerinin atlanması yani affedilir gibi değil. Otomatik nişan alma, nişangahın sürekli ekranda kalması gibi denenmiş ve işe yarayan onlarca çözüm varken neden böyle bir yol seçilmiş anlamak güç. Ve sorun sadece bu da değil anladığım kadarıyla. Değil değil. Diğer kontroller de karma çorman. Mesela Lel 2 ile koşmak, yemek yeme ve iyileşme gibi iki farklı eylemin aynı tuşa atanması, çömelmenin hem daire hem de L3 tuşuyla yapılması tam bir karmaşa söz konusu. En kötüsü ne peki? En kötüsü de ne biliyor musun? Tuş atamalarını değiştirme seçeneği yok. Olamaz. Yani oyun sana diyor ki biz böyle yaptık, beğenmiyorsan oynama. Bu en başından oyuncuyla sağlıksız bir ilişki kurmak demek. Peki, diyelim ki bu tuhaf kontrollere kan ter içinde bir şekilde alıştık. Oyun bizden ne yapmamızı istiyor? Temel oynanış döngüsü nasıl işliyor? İşte o zaman oyunun asıl kimliği ortaya çıkıyor. Döngü aslında türe aşina olanlar için tanıdık. Keşfet, kaynak topla, üstüne dön ve kendini geliştir. Dış dünyada ya etraftaki grotesk canavarların yanından gizlice sıvışarak anahtarları bulup bulmacaları çözeceksin Ya da savaşacaksın. ya da son derece sınırlı cephanenle onlarla yüzleşeceksin. Tabii kaynaklar o kadar kısıtlı ki çoğu zaman gizlilik tek mantıklı seçenek haline geliyor. Bu durum, yakalandığın anlarda oluşan gerilimi ve panik içinde kaçış anlarını gerçekten heyecanlı kılıyor olmalı. Evet, o anlar iyiymiş. Özellikle bir de oyunun en övülen mekaniği işin içine girince. Sesten bahsediyorum. Attığın her adımın ekranda bir metin olarak belirmesi fikri çok yaratıcı. Sert zeminde yürürken güm anlamına gelen thud, kanlı bir çamurda yürürken hışır anlamına gelen squelch yazması, bu oyuncuyu sürekli tetikte tutan bir sistem. Hı hı. Eleştirmen, dev bir canavarın yanındayken yanlışlıkla bir şeye çarpıp ses çıkardığında kalbinin yerinden fırladığını söylüyor.
İşte bu anlar oyunun potansiyelinin parladığı anlar sanırım. Kesinlikle. Hikir olarak muhteşem, ses farkındalığını sadece işitsel bir unsur olmaktan çıkarıp onu somut, görsel bir uyarıya dönüştürüyor. Bu oyuna gerçekten özgün bir gerilim katmanı ekliyor. Ama eleştirmenin anlattıklarından anladığım kadarıyla asıl soru şu: bu parlak anlar oyunun geneline ne kadar yayılmış? Yoksa sadece bir anlık bir parlama mı? Aynen. Yoksa sadece arada bir parlayan ama bütün deneyimi taşımayan bir kıvılcım mı? Çünkü oyunun diğer sistemleri de benzer bir iyi fikir, zayıf uygulama sendromundan muzdarip gibi duruyor. Ana üssümüz olan The Ranch değiştirmekten bahsediliyor. Malzeme toplayıp bahçe, ocak, tezgah gibi şeyler kuruyorsun. Hatta dünyayı gezerken yeni silah ve eşya tarifleri yani blueprintler bulmak oyunun en keyifli kısmıymış. Evet, keyifli ama aynı zamanda oldukça yüzeysel. Yani bir üs inşa etme sistemi var, bir zanaatkarlık sistemi var ama hiçbiri oyuncuyu içine çekecek kadar derinleşmiyor. Eleştirmenin kullandığı tabir çok çarpıcı. Oyun sanki yapılması gerekenler listesindeki maddeleri işaretliyormuş gibi hissettiriyor. Sadece yapmış olmak için yani. Tam olarak. Bir özellik eklenmiş ama o özelliğin oyuncuyu motive eden, ona yeni hedefler sunan bir derinliği yok. Tabii şunu da sormak lazım. Her hayatta kalma oyununun Valheim kadar derin bir inşa sistemine ihtiyacı var mı? Doğru. Belki de geliştiricilerin amacı sadece oyuncuya küçük kişisel bir sığınak hissi vermekti. Olabilir ama eleştirmenin genel hissiyatı bu sistemin potansiyelinin çok altında kaldığı yönünde. Bu yüzeysellik hissi oyunun diğer büyük sistemlerine de sızmış gibi duruyor. Mesela her hayatta kalma oyununun olmazsa olmazı gündüz-gece döngüsü. Kaynakta bununla ilgili çok sert eleştiriler var. İşte bu, yazının başında konuştuğumuz bir özelliğe sahip olmak ile o özelliğin anlamlı bir mekanik olması arasındaki fark konusunun en net örneği. Nasıl yani? Oyunun bir gündüz-gece döngüsü var mı? Var. Gündüzleri etrafı görmek daha kolay, daha güvenli, geceleri ise görüş kısıtlı ve canavarlar daha tehlikeli. Buraya kadar her şey standart. Tamam. Ama sorun şu ki sistemin hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok derken, gece dışarı çıkmanın getirdiği o bariz riske karşılık gelen hiçbir ödül yok mu? Daha iyi ganimet, sadece gece bulunabilen özel malzemeler falan? Hiçbiri. Ciddi misin? Ve işin komik tarafı bu zorluktan kaçmak inanılmaz kolay. Üstündeki yatağında uyuyarak zamanı anında sabaha ilerletebiliyorsun. Bunun bir cezası vardır herhalde. Tek cezası da açlık seviyenin bir miktar düşmesi. O kadar. O kadar. Dolayısıyla bu potansiyel olarak çok gergin ve stratejik anlar yaratabilecek mekanik, oyuncunun sürekli kaçındığı ve kolayca etrafından dolandığı amaçsız bir sisteme dönüşmüş. Sırf bizim oyunumuzda da gündüz-gece döngüsü var diyebilmek için eklenmiş gibi. Açlık demişken bu da bizi oyunun belki de en bozuk kısmına, tabiri caizse kangren olmuş sistemine getiriyor, kaynak ekonomisi. Eleştirmen bu durumu net bir şekilde oldukça kötü olarak tanımlıyor. Ortada devasa bir dengesizlik var. Aynen öyle. İki temel kaynak türü üzerinden düşünelim. Yiyecek ve cephane. Oyunda bir açlık barı var ve yaptığın her eylem bu barı tüketiyor. Ama yiyecek bulmak o kadar kolay ki bu barın sıfıra düşme riski neredeyse hiç yokmuş. Ne kadar kolay mesela. Eleştirmen üstten ayrılırken her biri açlık barını tek başına tamamen dolduran 10 adet çorba taşıyabildiğini söylüyor. Düşünsene 10 tam cam barı kadar yiyecekle geziyorsun. Anladım. Bu durumda açlık bir hayatta kalma mekaniği olmaktan çıkıp sadece menüyü açıp bir şeyler yeme zorunluluğundan ibaret sıkıcı bir angaryaya dönüşüyor. Kesinlikle. Cephane tarafındaysa durum tam tersi. Bir kıtlık değil, adeta bir yokluk söz konusu. Eleştirmen özellikle oyunun başlarında silahları için mermi yapacak malzeme bulmakta inanılmaz zorlandığını anlatıyor. Sürekli olarak ana görev yolundan sapıp saatlerce sadece malzeme aramak zorunda kalmış. Bu ödüllendirici bir zorluk gibi de durmuyor. Kesinlikle değil. Bu oyuncuyu zorlamak değil, resmen oyunu duraklatmak gibi. Oyun sana diyor ki, ilerlemek mi istiyorsun? Üzgünüm, önce 2 saat şu otu, bu çöpü topla da bir avuç mermi yap. Bu çok sinir bozucu. Öyle.
Bu durum oyun süresini yapay olarak birkaç saat uzatmış ve oyuncuda sürekli bir ilerleme kaydedemediği hissini yaratmış. Hayatta kalma oyunlarında kıtlık önemlidir, evet, ama bu kıtlığın oyuncuyu daha zekice oynamaya, kaynaklarını dikkatli kullanmaya itmesi gerekir. Sadece ilerlemesini engellemesi değil. Haklısın. Bu çivi çakman lazım ama sana çekiç yerine muz veriyoruz demek gibi bir şey. Sinir bozucu bir kıtlık. Bütün bunları toparladığımızda yani ortaya çıkan tablo pek de iç açıcı değil. Kağıt üzerinde bu kadar çok şey vaat eden, özgün fikirleri olan bir oyunun bu kadar çok temel tasarım hatasıyla dolu olması insanı üzüyor. Kesinlikle. Özetlemek gerekirse, bir yanda gerçekten ürkütücü bir atmosfer, o harika ses mekaniği sayesinde yaşanan gergin anlar ve yüzeysel de olsa keyifli olabilen bir üs inşa etme fikri var. Bunlar oyunun potansiyelini gösteren parlak kıvılcımlar. Diğer yanda ise Diğer yandaysa, özellikle konsolda eziyete dönüşen kontroller, hiçbir anlamı olmayan bir gündüz-gece döngüsü, tamamen bozuk bir kaynak ekonomisi ve genel olarak derinlikten yoksun kalan sistemler var. bütün bunların üzerine ara sıra yaşanan performans sorunları da eklenince o parlak kıvılcımlar sönüp gidiyor. Ve işte kilit nokta bu. Eleştiriye göre o olumlu anlar çok nadir yaşanıyor ve çok kısa sürüyor. Hı hı. Oyunun potansiyelini sana gösteriyorlar ama sonra seni tekrar o hantal ve dengesiz sistemlerin içine geri atıyorlar. Bütün deneyimi kurtarmaya yetmiyor. Peki tüm bunların ışığında nihai karar ne olmuş? Eleştirmenin verdiği puan ve son sözü nedir? Sonuç olarak oyuna yönden o 6 puan verilmiş. Orta karar yani. Evet, tavsiye ise oldukça net. Sadece ve sadece oynayacak başka hiçbir şeyi olmayan ve bütçesi kısıtlı olan sıkı hayatta kalma korku hayranları düşünebilir. Yani eğer bu türe özel bir tutkun yoksa muhtemelen uzak durulması gereken bir yapım. Kesinlikle türün bir sonraki büyük oyunu beklentisiyle yaklaşılmamalı. Anlaşılır bir sonuç. Bu derinlemesine inceleme, bir fikrin ne kadar parlak olursa olsun, uygulamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Aynen öyle. Ve bu oyun tasarımındaki o temel ikilemi mükemmel bir şekilde özetliyor. Bir özelliğe sahip olmak ile o özelliğin anlamlı bir mekanik olması arasındaki devasa fark. Evet, I Hate This Place'in bir gündüz gece döngüsü var mı? evet, Açlık sistemi var mı? evet. Ama amaç ve sonuçtan o kadar yoksunlar ki oyun deneyiminin ayrılmaz bir parçası olmak yerine sadece birer dolgu malzemesi gibi hissettiriyorlar. Bu da sana herhangi bir oyunu veya aslında herhangi bir ürünü değerlendirirken düşünebileceğin bir soru bırakıyor. Kesinlikle. Gördüğün özelliklerden hangileri sadece pazarlama materyalinde bir kutuyu işaretlemek için var, hangileri ise deneyimini gerçekten şekillendiriyor, kararlarını etkiliyor ve o deneyimi zenginleştiriyor.